Merhaba ikizler, Ocak ayı gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Ocak ayına adım atarken gökyüzü derin, kararlı ve dönüşüm odaklı bir enerji taşıyor. Artık yüzeyde kalmak mümkün değil. Hayat sizden iç dünyanıza, duygularınıza ve görünmeyen dinamiklere bakmanızı istiyor. Oğlak burcundaki Güneş, Venüs ve Mars kavuşumu sizin 8. evinizi aydınlatıyor. Bu alan dönüşüm, paylaşım, finansal kaynaklar, krizler ve ruhsal yenilenme ile ilgilidir. Bu kavuşumun ana mesajı şu: artık kontrolü tamamen elinizde tutamazsınız. Bazı süreçler sizi teslimiyet ve güven duygusuyla sınayacak. Fakat unutmayın, bu bir kaybetme değil, derinleşme dönemidir. Hayatın görünmeyen tarafında sizi olgunlaştıran bir güç çalışıyor. Güneş iradenizi, Venüs duygusal bağlarınızı, Mars ise mücadele gücünüzü bu alana taşıyor. Bu yüzden Ocak ayı ilişkilerde ve finansal ortaklıklarda oldukça belirleyici olabilir. Bir süredir üstü kapalı kalan bir konu şimdi netleşmeye başlıyor. Bu bir iş ortaklığı, bir duygusal bağ ya da kendi içsel korkularınızla ilgili olabilir. Artık yüzleşme zamanı. Mars burada size cesaret verirken Venüs duygusal destek sunuyor. Fakat Oğlak enerjisinin sert tarafı sizden ciddi kararlar bekleyecektir. Bu dönem yüzeysel bağlar sona erebilir, gerçekten sağlam olan ilişkilerse güçlenebilir. Kariyer ve itibar alanınızda Merkür Yay burcunda ilerlerken Neptün ve Satürn'e de kare açı yapıyor. Bu durum iş dünyasında belirsizlikleri beraberinde getirebilir. Özellikle üstlerle iletişim, yöneticilerle diyalog ya da profesyonel hedefler konusunda netlik arayışında olabilirsiniz. Sözleşmeler, anlaşmalar veya verilen vaatler konusunda dikkatli olun. Merkür-Neptün kareleri genellikle bilgi kirliliği veya kararsızlık enerjisi taşır. Bu yüzden acele kararlar yerine zamana yayılan değerlendirmeler yapmanız daha doğru olur. Yine de bu süreç sizi zihinsel olarak büyütüyor, çünkü Neptün'ün yarattığı sis perdesi dağıldığında ardında çok daha derin bir vizyon kalacak. Kariyer yönünüzü sorguluyor olabilirsiniz. Gerçekten bu yolda ilerlemek istiyor muyum? İşte bu soru Ocak ayının merkezinde olabilir. Jüpiter ise Yengeç burcunda retro hareket ediyor. Para ve değer duygularınızı yeniden canlandırıyor. Maddi güvenliğinizin temellerini sorguluyor. Belki harcamalarınız, kazanç yönetiminiz ya da parayla olan duygusal bağınız değişiyor. Bu dönemde geçmiş finansal kararların sonuçlarıyla yüzleşebilir, hatalardan ders çıkarabilirsiniz. Ancak bu retro süreç aynı zamanda bolluk bilincini yeniden kazanma fırsatını da getiriyor. Maddi kazanç kadar sahip olduklarınızı koruyabilme yeteneğiniz de güçleniyor. Uranüs ise Boğa burcunda geri harekette, sizin bilinçaltı alanınızda büyük bir temizlik yaptığının göstergesi. Uzun zamandır bastırdığınız duygular, korkular, geçmişten gelen yükler artık görünür hale geliyor. Uranüs'ün Oğlak burcundaki Mars'a yaptığı zorlayıcı açı bazen içsel huzursuzluk da yaratabilir. Özellikle geçmişte bastırdığınız öfke ve kırgınlıklar aniden yüzeye çıkabilir. Fakat bu bir patlama değil, bir arınma süreci olacak. Artık içinizde tuttuğunuz şeyleri özgür bırakmanız gerekiyor. Uranüs'ün Balık burcundaki Satürn ve Neptün'le yaptığı uyumlu açılar da var. Bu içsel dönüşümü yaratıcı bir şekilde yönlendirebileceğinizi gösteriyor. Özellikle ruhsal çalışmalar, sanat, müzik, psikoloji veya sezgisel alanlar üzerinden kendinizi ifade etmek çok rahatlatıcı da olabilir. Bu ay sessizlik size iyi gelir. Geriye çekilip ister rehberliğinizi dinlediğinizde doğru yön zaten önünüze açılacaktır. Venüs'ün Oğlak burcundaki konumu ilişkilerde sadakat, güven ve derinlik arayışını güçlendiriyor. Artık yüzeysel bağlantılar değil, sizi ruhen besleyen, emek isteyen ilişkiler ilginizi çekiyor. Eğer bir partneriniz varsa bu ay birlikte krizleri çözme, geçmişi onarma ve geleceği planlama dönemi olabilir. Fakat eğer bir ilişki sizi sürekli tüketiyorsa, Ocak ayı o bağın gerçek doğasını açığa çıkarabilir. Bu kopuş anlamına da gelebilir ama aynı zamanda özgürleşme anlamına da gelir. Lilith ise Yay burcunda, Neptünle üçgen açıda.
Bu ilişkilerde gizli arzuların, bastırılmış yönlerin veya tabu olarak gördüğünüz duyguların artık fark edilmesini sağlıyor. İçinizde uzun zamandır bastırdığınız bir tutku, bir yaratıcı güç olarak ortaya çıkabilir. Fakat dikkat edin, bu enerjiyi yönlendirmezseniz kendinizi duygusal karmaşada da bulabilirsiniz. Ne istediğinizi bilmek bu dönemin en önemli farkındalığı. Ocak ayı giriş enerjileri sizden şunu istiyor: kontrolü bırak, dönüşüme güven. Bu ay siz ikizler için hem bir bitiş hem de yeniden doğuş süreci, bir dönem kapanıyor, yerini çok daha derin ve bilinçli bir döneme bırakıyor. Ay sonuna geriye baktığında fark edeceksiniz ki artık aynı kişi değilsiniz. Daha kararlı, daha farkında ve daha güçlü bir versiyonunuza dönüşüyorsunuz. Bu güç artık dışarıya taşmaya hazırlanıyor. Ocak ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi astrolojik gündeme geçiyorum. Sevgili ikizler, Ocak ayının ilk yarısı sizin için yüzeyde değil derinlerde yaşanacak. Gökyüzü bu kez sizi kontrol alanınızın ötesine çağırıyor. Oğlak burcundaki Güneş-Venüs-Mars kavuşumları hayatınızın gizli kapılarını açacak. Bu ay güç, güven, bağımlılık, paylaşım ve dönüşüm konularında yeni bir döngü başlıyor. Ama bu süreç sadece maddi değil, duygusal olarak da çok derin. Yengeç burcundaki retro Jüpiter ise sizi içsel güvenliğinizi yeniden tanımlamaya çağırıyor. Artık büyüme sadece bilgiyle değil, duygusal olgunlukla mümkün. Ocak ayının ilk yarısının teması derinleş ama duygularından kaçma olabilir. 3 Ocak'ta Yengeç burcunda bir dolunayımız var. Ayın başında ki bu dolunay sizin ikinci evinizde, yani para, özdeğer ve güvenlik alanında gerçekleşiyor. Bu dolunay size gerçek değerin ne sorusunu soracak. Belki bir gelir konusu, bir iş anlaşması ya da maddi bir güvenlik meselesi gündeme gelebilir. Ama buradaki mesele sadece para değildir. Öz saygı, emeğinizin karşılığı, kendi değerinizi nasıl gördüğünüzdür. Bu dolunay sizi kendinizle olan finansal ve duygusal bağları yeniden düzenlemeye çağırır. Kendinize şunu sormanın tam zamanıdır: ben neye değer veriyorum ve bu değeri gerçekten yaşayabiliyor muyum? 6 Ocak'ta Güneş ve Venüs Oğlak Burcu'nda kavuşacaklar. Bu kavuşum sizin için derin bağların, ortak finansların ve duygusal yatırımların alanında parlıyor. Bir borç, miras, kredi ya da partnerle paylaşılan bir kaynak konusu ön plana çıkabilir. Ayrıca bu enerji ruhsal olarak da dönüşüm enerjisidir. Bir ilişkinin derinleşmesi ya da tam tersi artık size hizmet etmeyen bir bağın çözülmesi de mümkün. Venüs burada duygusal cesareti temsil eder. Sizden istenen şey güvenmeye cesaret etmektir. Ama Oğlak enerjisi uyarır: duygularınızı kontrolsüzce değil, olgunlukla paylaşın. Gerçek bağ dürüstlükle kurulur. 8-10 Ocak arasında Venüs, Mars ve Güneş Oğlak Burcu'nda kavuşumda olacaklar ve retro Jüpiter'e de karşıtlık yapacaklar. Bu işte ayın en yoğun, en güçlü günlerinden biri. Bu gökyüzü sizin için hem tutku hem dönüşüm anlamına geliyor. Bir ilişkinin dinamiği değişebilir ya da bir finansal anlamda büyük bir karar alabilirsiniz. Ama bu enerji kolay değil, çünkü Jüpiter yengeçte geri gidiyor ve size şunu fısıltıyor: gerçek zenginlik paradan önce gönülden gelir diyor. Eğer kontrol, güç ve güven konularında aşırıya kaçarsanız Jüpiter size duygusal olarak bir dur işareti gönderir buradan. Yani bu dönemde hem içsel hem maddi güvenlik arasındaki dengeyi bulmak çok önemli. Unutmayın, Oğlak enerjisi somut sonuç ister ama Yengeç kalbinizin huzurunu korumanızı hatırlatır. Bu nedenle 8-10 Ocak arasında atacağınız her adım hem duygusal olarak sizi büyütmeli hem de sizi özgürleştirmeli. Aksi halde içsel baskılar yükselir. 14 Ocak'ta Merkür retro Jüpiter'le karşıtlık yapıyor olacak. Bu etkileşim gizli bilgiler, özel konuşmalar veya mali görüşmeler açısından dikkat gerektirir. Bir sözleşme, kredi, ortaklık veya paylaşılan kaynaklarla ilgili bir iletişim gündeme gelebilir. Ancak Merkür mantığı temsil ederken Jüpiter duygusal genişliği arttırır. Sonuç mu? Bu konuyu fazla büyütebilir, abartılı vaatlerde bulunabilir ya da fazlasıyla duygusal tepki verebilirsiniz. Bu yüzden 14 Ocak civarı net olun.
Gerçekleri kontrol edin, özellikle finansal belgelerde detayları atlamayın. Bu transit düşünmeden söz verme, hissetmeden karar verme uyarısı taşır. 15 Ocak'ta Uranüs Boğa burcunda durağanlaşacak. Sizin için güçlü bir içsel dönüm noktası Uranüs, çünkü arka planda çalışıyor. 12. evinizde uzun süredir derin bilinçaltı temalarını sarsıyordu. Şimdi bu retro sona eriyor ve durağan hale geliyor. Bu içsel özgürleşme, eski korkularla yüzleşme, geçmişi bırakma zamanıdır. Artık geçmişten gelen bir alışkanlık, bir korku, bir bağımlılık size ait değil. Uranüs burada adeta bilinçaltınıza bir reset atar. Rüyalarınız yoğunlaşabilir, sezgileriniz güçlenebilir ve belki de farkında olmadan uzun zamandır sizi tutan bir kalıp artık çözülür. Bu görünmez ama çok güçlü bir özgürleşmedir. Sevgili ikizler, Ocak ayının ilk yarısı sizin için duygusal derinlik, içsel dönüşüm ve güven sınavı zamanı olabilir. Kariyer değil, ruhunuz konuşacak bu kez. Paraya, güce ve kontrol duygusuna değil, içsel barışa yönelmelisiniz. Eğer bu ay paylaşmayı, güvenmeyi, teslim olmayı öğrenirseniz 2026'nın geri kalanı sizin için bambaşka bir kapı açacak. Gökyüzü size şunu söylüyor: gerçek güç korkmadan teslim olabilmektir. Yani artık eski korkuların gölgesinde değil, duygusal olgunluğun ışığında yürüyün. Bu ay gökyüzü sizi derinleştirecek, görünmeyeni görmeye, hissetmeye ve güvenmeye davet edecek. Gelelim Ocak ayının ikinci yarısına. Sizin için zihinsel devrim, bir farkındalık sıçraması sizi sıradan düşüncelerden çıkaracak. Ocak ayının ikinci yarısı vizyonunuzu büyütecek ve sizi yepyeni bir yön arayışına çağıracak. Bu dönemde Oğlak yeni ayıyla içsel dönüşüm ve güçlenme başlarken Kova stelyumuyla uzak ufuklar, eğitim, yayıncılık, yabancı kültürler ve inanç sistemleri devreye giriyor. Neptün'ün de Koç burcuna geçişiyle birlikte artık idealleriniz sadece size ait değil, kolektif bir misyona dönüşüyor. Ocak ayının ikinci yarısı öğrenmenin, öğretmenin ve ilham vermenin zamanı. 18 Ocak'ta Oğlak burcunda bir yeni ayımız var. Ayın ortası gibi sizin 8. evinizde, yani derin dönüşüm, finansal paylaşımlar, miras, yatırım, borç ve psikolojik alanı temsil eden noktada gerçekleşiyor. Bu yeni ay size kontrol ve güç temalarını öğretiyor. Belki bir finansal dönüşüm sürecindesiniz, gelir kaynaklarınızı yeniden yapılandırıyorsunuz ya da daha derin bir düzeyde duygusal bağlarınızla yüzleşiyor, bir bağımlılığı geride bırakıyorsunuz. Oğlak enerjisi burada size sabır, kararlılık ve strateji getiriyor. Bu dönemde alacağınız finansal kararlar uzun vadede kalıcı olabilir. Ancak Merkür ve Mars kavuşumu da var aynı anda bu alanda. Finansal ve duygusal konularda aceleci davranmayın. Bir kredi, yatırım ya da ortak finans kararı verirken detayları titizlikle inceleyin. Bu yeni ay hem maddi hem manevi anlamda yeniden doğuş enerjisi taşıyor. Geçmişten kalan bir yükü bırakıyor, yerini daha olgun bir güven anlayışına bırakıyorsunuz. 17 Ocak'ta Venüs Kova burcuna geçecek. Yeni ayın hemen bir gün öncesinde geçiyor ve 9. evinize yerleşiyor. Yani inançlar, vizyon, yabancı kültürler ve eğitim alanları Venüs'ün yumuşak dokunuşuyla güzelleşiyor. Sizler için bu dönem farklı kültürden insanlarla tanışma, uluslararası bağlantılar kurma ve akademik bir alanda başarı elde etme zamandır. Venüs burada entelektüel aşk getirir. Aşkta paylaşım sadece duygusal değildir, zihinseldir. Bir fikir, bir tartışma veya bir seyahat bile sizi birine yakınlaştırabilir. Aynı zamanda öğretmek, yazmak, paylaşmak, yayın yapmak gibi konularda da yaratıcı ilham hissedebilirsiniz. 20 Ocak'tan itibaren de önce Venüs geçti Kova'ya, ardından Güneş, Merkür, Mars, Plüto arda arda Kova burcuna girecek. Pardon, Plüto zaten Kova burcunda ve 9. evinizde büyük bir stelyum oluşacak. Bu sizi entelektüel anlamda adeta uyanışa taşıyor. Yeni bir düşünce sistemi, yeni bir yaşam felsefesi, belki de tamamen yeni bir inanç biçimi. Artık sınır tanımak istemiyorsunuz. Rutinlerin, kalıpların, dal alanların sizi sıkıştırdığını hissedebilirsiniz. Bu enerji hayatınızın yönünü belirleyecek kadar güçlü.
Eğer uzun zamandır akademik bir hedefiniz varsa, bir kitap, yayın ya da sosyal medya projeniz varsa bu dönemde hızla görünür olabilirsiniz. Mars'ın etkisiyle fikirlerinizi savunmaktan çekinmeyeceksiniz. Ancak Plüto burada güç savaşlarını da tetikleyebilir. Benim düşüncem doğru tavrından kaçının. Gerçek bilgelik başkalarının bakış açılarını da dinleyebilmekten geçecektir. Bu stelyum aynı zamanda seyahatleri, kültürel değişimleri ve öğretme, eğitilme dengesini de canlandırır. Bazılarınız için yurt dışı bağlantılı yeni kapılar açılabilir, bazılarınız için ise içsel bir felsefi devrim başlar. 26 Ocak'ta Neptün de Koç burcuna geçiyor ve işte bu yılın büyük geçişlerinden biri Neptün yıllar sonra Koç burcuna geçecek. Sizin haritanızda bu geçiş 11. evinizi yani arkadaşlıklar, topluluklar, vizyon ve sosyal çevre alanınızı aktive ediyor. Bu önümüzdeki yıllarda sizin için bir kolektif hayal dönemi başlatıyor. Artık bireysel hedefler değil, toplumsal katkılar ön planda olacak. Bir grubun parçası olmak, bir davanın içinde yer almak, insanlara ilham vermek sizin için çok önemli hale gelebilir. Neptün burada ilham verici ama bazen dağınık bir enerji getirir. İdealleriniz net olmalı. Aksi takdirde herkese yardım etmek isterken kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Ama doğru yönlendirilirse bu transit sizi büyük bir vizyonun sözcüsüne de dönüştürebilir. 28 Ocak'ta Mars ve Plüto kavuşacaklar. Bu da fikir savaşları demek. Bu tarih civarında gökyüzünde çok güçlü bir etki var. Bu kavuşum sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. Yani fikir, inanç, hukuk, medya, eğitim ve yayıncılık alanında. Bu dönem zihinsel olarak çok güçlü bir odaklanma getirir ama aynı zamanda fikir savaşlarına da işaret eder. Bir konuyu savunurken aşırı keskin veya fanatik davranmaktan kaçının. Bu enerjiyi bir proje, bir tez, bir yazı veya bir vizyon için kullanırsanız inanılmaz bir güç ortaya koyabilirsiniz. Ancak tartışmalarda haklı çıkmak yerine etki yaratmak hedefiniz olmalı. 29 Ocak'ta Merkür ve Venüs kavuşacaklar. Kova burcunda ayın sonunda size zarif bir ifade, diplomatik bir ton getirecek. Bu enerjiyle birlikte yazmak, konuşmak, ders vermek, paylaşmak çok kolaylaşır. Karmaşık fikirleri sade ve etkileyici bir biçimde anlatabilirsiniz. Aynı zamanda farklı kültürlerden, farklı düşüncelerden insanlarla sevgi dolu bağlantılar da kurabilirsiniz. Bu kavuşum size şunu söyler: bilgi yalnızca paylaşıldığında güzeldir. Sevgili ikizler, Ocak 2026 sizin için bir uyanış ayı olacak. Bir süredir aradığınız yön artık belirgin. Yeni bir inanç sistemi, yeni bir dünya görüşü veya yeni bir eğitim süreci kapınızı çalabilir. Kariyerinizde de uluslararası bağlantılar, medya, akademi veya eğitimle ilgili gelişmeler ön plana çıkıyor. Bu ay öğretmen arketipiniz uyanıyor. Hem öğreniyor hem öğretiyorsunuz. Neptün'ün Koç'a geçişiyle birlikte artık sadece kendi fikirlerinizi değil, topluma fayda sağlayacak ideallerinizi de hayata geçirme zamanı. Mars-Plüto kavuşumu size cesaret verecek ama unutmayın, gerçek güç bir fikri dayatmakta değil, onu bilgelikle yayabilmektedir. Sevgili ikizler, Ocak 2026'da gökyüzü size büyük bir vizyon armağan ediyor. Bu bilginin sizi özgürleştirdiği, fikirlerinizin dünyayı değiştirebileceği bir zaman. Zihniniz keskin, kalbiniz açık olsun. Artık düşüncelerinizle değil, bilincinizle yol göstereceksiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir Ocak ayı geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.